Multiple skleroz, kısaca MS hakkında kapsamlı rapor. MS hastalığının tanımı. Multiple skleroz yani MS, beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir hastalıktır. Bu hastalıkta vücudun bağışıklık sistemi yalnızca kendi hücrelerine saldırır ve özellikle sinir liflerinin etrafındaki miyelin kılıfına zarar verir. Miyelin kılıfı, sinir hücrelerinin etrafını saran ve elektriksel sinyallerin hızlı iletimini sağlayan yağlı bir tabakadır. Bağışıklık sistemi normalde vücudu bakteri ve virüs gibi dış tehditlere karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Ancak MS'de bu sistem bir hata yaparak miyelini yabancı bir madde sanıp ona saldırır. Bunun sonucunda miyelin kılıfı hasar görür ya da yok olur. Sinir lifleri açıkta kalır ve beyin ile vücut arasındaki sinyal iletimi yavaşlar veya engellenir. Bir nöronun sinir hücresinin yapısı. Nöronun uzun uzantısı olan akson etrafında segmentler halinde görülen mor renkli yapı miyelin kılıfıdır. Miyelin aksonu yalıtarak elektriksel sinyallerin hızlı ve etkin bir şekilde iletilmesini sağlar. MS hastalığında bağışıklık sistemi bu miyelin tabakasına saldırarak hasara yol açar ve sinyal iletimini bozar. Miyelin kılıfı hasar gördüğünde sinir hücreleri arasındaki ileti tıpkı yalıtımı soyulmuş elektrik kabloları gibi aksar. Vücut bir ölçüde miyelin onarımı yapabilir ancak genellikle tam ve sağlıklı bir yenilenme olmaz. Miyelin kaybının olduğu bölgelerde sert yara dokuları yani skarlar oluşur ve skleroz olarak adlandırılan bu yaralar beynin çeşitli yerlerine dağınık halde bulunduğu için hastalığa multiple skleroz yani birden çok sert doku ismi verilmiştir. MS, genellikle genç erişkin yaşlarda başlayan, ataklar ve düzelmelerle seyredebilen ya da zamanla ilerleyebilen bir durumdur. Sonuç olarak MS'in mekanizmasını basitçe şöyle özetleyebiliriz. Bağışıklık sistemi bir nedenden ötürü şaşırır ve sinir sistemindeki kendi dokusunu hedef alır. Bu süreçte özellikle miyelin kılıfı zarar görür ve sinir iletimi bozulduğu için çeşitli nörolojik belirtiler ortaya çıkar. İlk MS vakası. MS hastalığı tıbbi literatürde 19. yüzyıla kadar tanımlanmamış olsa da geriye dönüp bakıldığında MS'i andıran vakalara daha önceki yüzyıllarda da rastlandığı düşünülmektedir. Örneğin Hollanda'da yaşamış Lidwina of Schiedam, Azize Lidwina isimli genç bir kadının 15 yaşında buz pateni yaparken düşüp yaralandıktan sonra giderek kötüleşen felçler ve görme kayıpları yaşadığı döneminin kayıtlarından anlaşılmıştır. Lidwina'nın durumu tarihçiler tarafından MS'in bilinen en eski olası örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bununla birlikte MS'in tıbbi anlamda tanımlanması ve ayrı bir hastalık olarak kabul edilmesi 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Modern tıpta MS ilk kez 1868 yılında Fransız nörolog Dr. Jean-Martin Charcot tarafından ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Charcot, Paris'te Salpêtrière Hastanesi'nde titreme ve konuşma bozukluğu gibi semptomları olan genç bir kadın hastayı incelemiştir. Hastanın ölümünün ardından beyin ve omuriliğinde birden fazla sert plak fark eden Charcot, önceki hekimlerin de benzer vakalarda gözlemlediği bulguları bir araya getirerek bu durumu plaklar halinde sertleşme olarak adlandırmıştır. Charcot, MS plaklarını mikroskopla detaylı bir şekilde tanımlamış, bu lezyonlardaki iltihaplanmayı ve sinir hasarını rapor etmiş ve hastalığın kliniğinde görülen belirtiler ile bu plaklar arasındaki bağlantıyı kurmuştur. Ayrıca Charcot, MS için bugün Charcot üçlüsü olarak bilinen 3 belirtiden bahsetmiştir. Gözlerdeki titrek hareketler, peltek konuşma ve koordinasyon kaybı. Charcot'un 1868'deki tanımı MS'in ilk kez resmen teşhis ve tarif edildiği dönem olarak kabul edilir. Ondan önce 1930'larda İngiliz doktor Robert Carswell ve Fransız patolog Jean Cruvellier, MS olduğu sonradan anlaşılan bazı hastaların beyin ve omuriliklerinde otopsi sırasında anormal sert plaklar çizip yayımlamışlardı. Hatta İngiliz kralı 3. George'un torunu Augustus d'Este yaşadığı görme kaybı, bacaklarda güçsüzlük, uyuşma gibi atakları günlüklerinde ayrıntılı şekilde not etmiş, ancak o dönemde hastalığı teşhis edilememişti. Tüm bu tarihsel vakalar MS'in varlığının 19. yüzyıl öncesinde de muhtemel olduğunu göstermektedir. Ancak hastalığın bağımsız bir teşhis olarak kabul görmesi Charcot sayesinde olmuş ve 19. yüzyılın sonlarından itibaren MS tanısı dünya çapında konmaya başlanmıştır. Hastalığın belirtileri. MS, vücudun birçok farklı bölgesini etkileyebildiği için belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve oldukça çeşitlidir.
Ancak en sık görülen MS belirtileri ve hastaların bunları yaşama şekli genellikle şöyledir. Görme problemleri. MS'in ilk belirtilerinden biri sıklıkla tek gözde bulanık görme veya görme kaybıdır. Hasta genellikle bir gözünde görüşün azaldığını, renkleri soluk gördüğünü fark eder ve bazen gözünü hareket ettirdiğinde ağrı hisseder. Bu durum göz sinirinin iltihaplanması sonucu oluşur ve genelde haftalar içinde kısmen veya tamamen düzelir. Uyuşma ve karıncalanma. Vücudun herhangi bir bölümünde, özellikle kollar, bacaklar veya yüzde uyuşukluk, karıncalanma sık yaşanır. Örneğin hasta bir bacağının veya elinin uzun süre üzerine oturmuş gibi hissizleştiğini söyleyebilir. Bu duysal belirtiler ilgili sinir yolundaki iletimin bozulduğunu gösterir ve bir atak sırasında ortaya çıkıp sonra kısmen geçebilir. Kas güçsüzlüğü ve spazmlar. Kollarda veya bacaklarda güç kaybı, zayıflık hissi MS'li hastalarda yaygındır. Örneğin hasta bacağını kaldırmakta zorlanabilir. Eşyaları tutarken sık sık düşürebilir. Ayrıca kas spazmları ve sertlik görülebilir. Bu da kasların istem dışı kasılması ve gevşemekte zorlanması şeklinde kendini gösterir. Özellikle bacak kaslarındaki spastisite yürüme güçlüğüne katkıda bulunur. Yürüme ve denge bozuklukları. MS, beynin hareket ve dengeyi sağlayan kısımlarını etkileyebilir. Hastalar yürürken sendeleyebilir, dengesini kaybedip düşme korkusu yaşayabilir. Ayakları sürükleme, merdiven çıkmada zorlanma, sarhoş gibi yalpalayarak yürüme gibi belirtiler görülebilir. Bu durum bacaklardaki güçsüzlük ve denge merkezlerinin etkilenmesiyle ilişkilidir. Şiddetli yorgunluk. MS'li hastaların en yaygın şikayetlerinden biri sebepsiz yere ortaya çıkan ve dinlenmekle tam geçmeyen aşırı yorgunluk hissidir. Hasta yeterince uyusa bile kendini bitkin hissedebilir. Günlük işlerini yapmakta zorlanabilir. Bu yorgunluk MS'e bağlı sinir sistemi hasarının bir sonucu olarak ortaya çıkar ve hastalığın görünmez ama en etkili semptomlarından biridir. Bilişsel ve duygusal değişiklikler. Bazı MS hastalarında hafıza ve konsantrasyon sorunları, unutkanlık, zihinsel işlerde yavaşlama görülebilir. Ayrıca depresyon ve duygu durum değişiklikleri MS'te sık karşılaşılan durumlardandır. Bu durum hem MS'in beynin duysal işlevlerini etkileyebilecek lezyonlarından hem de kronik bir hastalığa sahip olmanın psikolojik yükünden kaynaklanabilir. Mesane ve bağırsak problemleri. MS, omurilikteki sinir yollarını etkileyerek idrar tutma veya yapma zorluğuna yol açabilir. Hastalar sık idrara çıkma ihtiyacı, aniden tuvalete yetişememe veya tam boşaltamama gibi mesane disfonksiyonu belirtileri yaşayabilirler. Benzer şekilde kabızlık gibi bağırsak problemleri de görülebilir. Diğer belirtiler. MS'te daha nadir de olsa konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Vücut ısısının artması da semptomları geçici olarak kötüleştirebilir. Belirtilerin şiddeti ve kombinasyonu her atakta farklı olabilir. Kimi hastada ilk belirti sadece gözde bulanık görmeyken, bir diğerinde bacaklarda güçsüzlük ve dengesizlikle başlayabilir. Ayrıca bu semptomlar genellikle ataklar halinde ortaya çıkar ve sonra hemen iyileşerek remisyon dönemleri yaşanmaktadır. Ancak bazı hastalarda belirtiler süreyen bir şekilde ilerleyebilir. MS'li birçok kişi özellikle hastalığın başlarında belirtilerin gelip geçici olduğunu ve dinlenince düzeldiğini fark edebilir. Fakat zamanla biriktirici hasarlar nedeniyle bazı belirtiler kalıcı hale gelebilir. Özetle MS'in belirtileri çok geniş bir yelpazeye yayılır ve her hasta bu hastalığı kendine özgü şekilde deneyimleyebilir. Hastalığın evreleri ve seyri. MS'in seyri ve klinik formları kişiden kişiye değişebilse de hastalığın ilerleyiş şekli genel olarak birkaç temel tipe ayrılır. Bu tipler hastalığın ataklarla seyredip seyretmediğine ve zaman içinde kötüleşme gösterip göstermediğine göre tanımlanır. Ataklarla seyreden MS, en yaygın görülen MS türüdür. MS tanısı alanların yaklaşık %85'i başlangıçta bu formdadır. Bu formda hastalar belirli aralıklarla atak denilen belirti alevlenmeleri yaşarlar. Atak sırasında yeni nörolojik semptomlar ortaya çıkar veya mevcut semptomlar belirgin şekilde kötüleşir. Ataklar günler veya haftalar boyunca sürüp daha sonra remisyon denilen düzelme dönemleri gelir. Bu dönemde belirtiler kısmen veya tamamen geriler. Örneğin hasta bir ay boyunca bacaklarında uyuşma ve güç kaybı yaşayabilir. Sonra bu belirtiler büyük oranda düzelip aylarca normale yakın seyredebilir. Ataklarla seyreden MS döneminde hastalık genellikle dalgalar halinde seyreder.
Her alevlenme sonrasında bir iyileşme görülür, ancak iyileşme genellikle tam değildir ve zaman içinde bir miktar kalıcı hasar birikebilir. İkincil ilerleyici MS. Başlangıçta ataklı remisyonlu giden MS hastalarının önemli bir kısmı yıllar sonra hastalığın ikinci fazına girer. İkincil ilerleyici MS başlangıçtaki döneminin ardından ataklardan bağımsız olarak nörolojik fonksiyonların yavaş ama sürekli kötüleştiği evredir. Bu evrede hasta giderek artan yürüme güçlüğü, denge bozukluğu gibi kalıcı semptomlara sahip olur. Yani başlarda sadece atak dönemlerinde ortaya çıkan sorunlar bu evrede sürekli hale gelir ve zamanla birikim gösterir. İkincil ilerleyici MS'te de arada ataklar olabilir. Ancak temel özellik düzelme dönemlerinde bile fonksiyonun önceki haline tam dönmemesi ve engellilik düzeyinin kademeli olarak artmasıdır. Birincil ilerleyici MS. MS hastalarının yaklaşık %10-15'inde hastalık en başından itibaren ataksız, yavaş bir ilerleme gösterir. Birincil ilerleyici MS denilen bu formda ilk belirtilerin ortaya çıkışından itibaren nörolojik yetilerde kademeli bir bozulma görülür. Hastalık birincil olarak ilerleyicidir çünkü baştan beri, yani primer dönemden beri devamlı bir kötüleşme mevcuttur. Birincil ilerleyici MS'te belirgin ataklar yaşanmaz. Bunun yerine hasta örneğin her yıl biraz daha fazla yürüme zorluğu çeker. Belirtiler dalgalanmaktan ziyade sabit bir artış eğilimindedir. Bu form genellikle daha geç yaşlarda, yani 40'lı yaşlar civarında ortaya çıkar ve ataklarla gelişen forma göre erkeklerde biraz daha fazla görülür. Birincil ilerleyici MS'in seyrinde zaman zaman duraklamalar veya çok hafif iyileşmeler olsa da genel gidişat ilerleyici yönlüdür. Klinik izole sendrom. MS'in tanısını almadan önceki tek bir atak epizodunu tanımlar. Bazı insanlar yaşamlarında bir kez MS'e benzer bir atak geçirirler ve beyin MR'larında MS'e işaret eden birkaç lezyon olabilir. Bu duruma klinik izole sendrom denir. Klinik izole sendrom tek başına MS tanısı değildir. Ancak bu kişilerin bir kısmı ileride ikinci bir atak geçirdiğinde MS tanısı alır. Klinik izole sendrom yaşayan birinde beyin görüntülemelerinde MS'e özgü bulgular kuvvetliyse doktorlar bu kişiyi yüksek MS riski altında kabul edip erken tedaviye başlayabilirler. İyi huylu MS. Bazı hastalar tanı aldıktan 10-20 yıl gibi uzun süreler boyunca çok az atak geçirir ve belirgin bir sakatlık gelişmez. Bu durum gayri resmi olarak iyi huylu MS şeklinde adlandırılır. Ancak iyi huylu terimi yanıltıcı olabilir. Zira bu hastalarda bile yıllar sonra ilerleme görülebilir. Yine de uzun süre hafif seyreden MS vakaları tıpta iyi huylu MS olarak anılır. Yukarıdaki temel kategorilerin yanı sıra günümüzde doktorlar MS'in seyrini tanımlamak için aktif veya inaktif, ilerleyici veya ilerleyici olmayan gibi tanımlamalarda kullanmaktadırlar. Örneğin ataklar yaşanmaya devam ediyorsa hastalığın aktif olduğu, MR'da yeni lezyon çıkmıyorsa sessiz inaktif olduğu söylenebilir. Bu tanımlamalar tedavi kararlarını yönlendirmek için hastalığın gidişatını daha iyi tarif etmeye yarar. Özetle MS'in seyri bazı kişilerde aralıklı ataklarla dalgalı bir yol izlerken, bazı kişilerde de en baştan veya bir süre sonra sürekli bir ilerlemeye dönebilir. Her hasta için hastalığın hızını ve şeklini önceden kestirmek zordur. Bu nedenle düzenli takip ve MR gibi görüntülemelerle hastalığın ne kadar aktif olduğunu izlemek önemlidir. Erken dönemde etkili tedaviye başlamak hastalığın ilerleyici forma geçişini geciktirebilir ya da engelleyebilir şeklinde görüşler bulunmaktadır. Tedavi yöntemleri. Günümüzde MS'in kesin bir tedavisi yoktur. Yani hastalığı tamamen ortadan kaldıran veya geri döndüren bir yöntem henüz bulunmamaktadır. Ancak mevcut tedavi stratejilerinde 3 ana hedefe odaklanılır. Atakların hızla kontrol altına alınması, hastalığın uzun vadede seyrinin değiştirilmesi ve semptomların yönetilerek yaşam kalitesinin artırılması. MS tedavisi her hasta için belirtilerin şiddetine, hastalığın tipine ve evresine göre bireyselleştirilir. Başlıca tedavi yaklaşımlarını şöyle özetleyebiliriz. Atak tedavisi. MS atakları sırasında ortaya çıkan şiddetli belirtileri hızlıca bastırmak ve iltihabi süreci durdurmak için yüksek doz kortikosteroid ilaçlar kullanılır. Örneğin damar yolundan metilprednizolon veya ağızdan prednizon
genellikle 3-5 gün süreyle verilir. Steroidler bağışıklık yanıtını güçlü şekilde baskılayarak merkezi sinir sistemindeki inflamasyonu artırır ve atak semptomlarının daha çabuk düzelmesini sağlar. Yan etkileri nedeniyle bu tedavi sadece atak dönemlerinde kısa süreli uygulanır. Steroid tedavisine yanıt vermeyen ağır ataklarda nadiren plazmaferez tedavisi uygulanabilir. Plazmaferezde hastanın kan plazması özel bir cihazla temizlenerek içindeki otoantikorların uzaklaştırılması hedeflenir. Böylece bağışıklık sisteminin sinirlere saldıran bileşenleri kandan çıkarılmış olur. Hastalığın seyrini değiştiren tedaviler. MS'in uzun vadede ilerlemesini yavaşlatmak ve yeni atakların oluşumunu engellemek amacıyla geliştirilen ilaçlara hastalık seyrini değiştiren tedaviler denir. Bu grup bağışıklık sisteminin işleyişini düzenleyen veya baskılayan ilaçları içerir. 1990'lı yıllardan başlayarak MS tedavisinde devrim yaratan bu ilaçlar sayesinde atak sıklığını ve beyin omurilik hasarını belirgin oranda azaltmak mümkündür. Günümüzde 25'ten fazla farklı hastalığın seyrini değiştiren tedavi ilacı dünya genelinde onay almıştır ve bunların birçoğu ataklı seyreden MS formları içindir. Temel hastalığın seyrini değiştiren ilaç gruplarından bazıları şunlardır. Enjeksiyon ilaçları. Interferon beta veya glatiramer asetat. MS için ilk kullanılan bağışıklık düzenleyici tedavilerdendir. Haftada birkaç kez cilt altı veya kas içine enjeksiyon şeklinde uygulanırlar. Bağışıklık sisteminin MS'deki aşırı aktif tepkisini azaltırlar, böylece atak sayısını düşürüp hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilirler. Bu ilaçlar uzun yıllardır kullanılmakta olup güvenlilik profilleri iyi bilinmektedir. Ancak enjeksiyon yerinde reaksiyon ve grip benzeri yan etkiler yapabilirler. Oral ilaçlar. Son 10 yılda MS tedavisine hap şeklinde alınan ilaçlar da eklenmiştir. Örneğin fingolimod, teriflunomid ve dimetil fumarat gibi oral tedaviler hastaların enjeksiyon yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak kullanım kolaylığı sağlamıştır. Bu ilaçlar çeşitli mekanizmalarla bağışıklık hücrelerinin beyne geçişini engeller veya bağışıklık yanıtını modüle eder. Örneğin fingolimod, lenfosit adı verilen alg yuvarları lenf nodlarına hapsederek merkezi sinir sistemine girmelerini önler. Oral ilaçlar atak sıklığını azaltmada etkilidirler ancak karaciğer enzimi yüksekliği, enfeksiyon riskinde artış gibi yan etkilere karşı düzenli takip gerektirirler. Biyolojik tedaviler. Natalizumab, okrelizumab, alemtuzumab, ofatumumab gibi monoklonal antikor sınıfı ilaçlar bağışıklık sistemindeki belirli hücre veya molekülleri hedef alarak MS aktivitesini güçlü şekilde baskılarlar. Örneğin okrelizumab B lenfositlerini hedefleyerek bu hücreleri ortadan kaldırır, böylece MS'de miyeline saldıran hücrelerin sayısı azalır. Okrelizumab'ın önemi, birincil ilerleyici MS için onaylanmış ilk tedavi olmasıdır. Bu sayede ilerleyici formda dahi hastalığın seyrini yavaşlatma imkanı doğmuştur. Natalizumab ise bağışıklık hücrelerinin kan beyin bariyerini geçmesini engeller ve güçlü bir atak önleyici etki gösterir. Bu biyolojik alanlar genelde damar yoluyla veya cilt altına belirli aralıklarla verilir ve yüksek etkinliğe sahiptir. Ancak bağışıklığı ciddi ölçüde baskıladıkları için enfeksiyonlar veya diğer yan etkiler açısından yakın takip gerektirirler. Kemoterapi benzeri immünsüpresifler. Bazı durumlarda örneğin agresif MS'de mitoksantron gibi kemoterapi ilaçları düşük dozda kullanılarak bağışıklık sistemi baskılanır. Ancak bu tür ilaçlar kalp toksisitesi ve lösemi riskini artırabildiğinden günümüzde daha güvenli ilaçlar varken nadiren tercih edilir. İlaç tedavilerinin genel amacı erken ve etkin tedavi ile MS'in aktif döneminde beyin ve omurilikte ulaşılabilecek kalıcı hasarı en aza indirmektir. Araştırmalar hastalığın ilk yıllarında bu ilaçların kullanılmasıyla ileride oluşacak özürlülük riskinin azaltılabileceğini göstermektedir. Her tedavinin etkinliği ve riskleri farklı olduğundan hastanın yaşı, hastalığın aktivitesi, diğer sağlık sorunları ve çocuk planı gibi faktörler göz önüne alınarak kişiye en uygun ilaç seçilir. Semptomatik tedaviler. MS'in yol açtığı belirtileri hafifletmek ve hastanın günlük yaşam kalitesini yükseltmek için çeşitli destekleyici tedaviler uygulanır. Örneğin fizik tedavi ve rehabilitasyon, kas güçsüzlüğü, spastisite ve denge sorunları yaşayan hastalar için fizyoterapi oldukça önemlidir. Fizyoterapistler hastaya özel egzersiz programları ile kasların güçlendirilmesine,
esnekliğin artırılmasına ve yürüme dengesinin gelişmesine yardımcı olur. Denge egzersizleri, duruş çalışmaları ve gerektiğinde yürüteç baston gibi yardımcı cihazların kullanımı hastanın daha bağımsız şekilde hareket edebilmesini sağlar. Ayrıca mesleki terapi ile hastanın günlük işlerini yapabilmesi için pratik çözümler üretilir. Örneğin ellerde beceriksizlik varsa özel mutfak gereçleri, giyinme aparatları gibi. Semptomlara yönelik çeşitli ilaç tedavileri mevcuttur. Kas spazmları ve sertlik için kas gevşeticiler, şiddetli sinir ağrıları için nöropatik ağrı kesiciler, yorgunluk için bazı uyarıcı ilaçlar, idrar kaçırma için mesane kaslarını gevşeten ilaçlar kullanılabilir. Titreme gibi kontrolü zor belirtilerde bazı vakalarda ilaç dışında cerrahi yöntemler dahi gündeme gelebilir, ancak bu nadirdir. Psikolojik destek. MS, stres ve duygusal dalgalanmalardan etkilenebilen bir hastalıktır. Bu nedenle gerektiğinde antidepresan ilaçlar, psikolojik danışmanlık ve destek grupları hastaların ruh sağlığını korumada önemli rol oynar. Multidisipliner bir yaklaşım ile nörolog, fizyoterapist, psikolog, üroloji ve diğer uzmanlarla birlikte çalışılarak hastanın tüm yönlerinin bakımının planlaması yapılır. Yaşam tarzı ve alternatif destekleyici yöntemler. MS tedavisinde ilaç dışı yaklaşımlar da önemlidir. Hastaların düzenli egzersiz yapmaları, dengeli beslenmeleri, eğer D vitamini eksikliği varsa takviye almaları önerilir. Sigara içiliyorsa bırakılması, bağışıklığı olumsuz etkileyebileceği için tavsiye edilir. Bazı hastalar akupunktur, meditasyon gibi tamamlayıcı yöntemlerden fayda gördüklerini bildirmektedirler. Ancak bunlar tıbbi tedavilerin yerini tutmaz, yalnızca destek amaçlı kullanılabilir. MS tedavisinde son yıllarda en büyük ilerlemelerden biri, farklı etki mekanizmalarına sahip çok sayıda ilacın geliştirilmiş olmasıdır. Eskiden MS'li hastalara sınırlı sayıda seçenek sunulabilirken, bugün hem enjeksiyon, hem hap, hem de serum şeklinde birçok alternatif mevcuttur. Özellikle yüksek etkili ilaçlar sayesinde bazı hastalarda hastalık neredeyse tam kontrol altına alınabilmektedir. Ancak her ilacın yan etki riski olduğu için tedavi planı hastalığın şiddetine göre dengelenir. Kimi hafif olgularda düşük riskli bir ilaç seçilip izlenirken, çok aktif MS'de daha güçlü bir ilaca erken dönemde geçilebilir. Unutulmamalıdır ki MS tedavisi uzun soluklu bir tedavidir ve düzenli doktor takibi, MR kontrolleri ve ihtiyaç oldukça tedavinin ayarlanması gerekir. Dünya genelinde yaygınlık ve coğrafi dağılım. MS, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir hastalık olmakla birlikte coğrafi dağılımı homojen değildir. Bazı bölgelerde MS çok daha sık görülürken bazı bölgelerde oldukça nadirdir. 2020 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyon kişinin MS ile yaşadığı tahmin edilebilmektedir. Bu rakam kabaca dünya nüfusunun binde 0,35'ine denk gelmektedir. Her 100 bin kişide yaklaşık 36 MS vakası. Ayrıca araştırmalar MS hastalığının 2013'ten 2020'ye tüm dünya bölgelerinde arttığını göstermektedir. Bu artışta tanı imkanlarının iyileşmesi, farkındalığın yükselmesi ve belki de çevresel faktörlerdeki değişimler rol oynamış olabilir. Coğrafi dağılım açısından MS özellikle kutup bölgelerine daha yatkın, yüksek enlemli ülkelerde daha sık görülmektedir. Genel kural olarak ekvatordan uzaklaştıkça MS sıklığı artar. Örneğin Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika ve Güneydoğu Avustralya, Yeni Zelanda, dünyada MS'in en yoğun görüldüğü bölgelerdendir. Kanada kişi başına düşen MS hasta sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak sık sık belirtilir. İskandinav ülkeleri, Britanya adaları, Kuzey Afrika ülkeleri de yüksek riskli bölgelerdendir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde MS sıklığı eskiden düşük kabul edilirken, son yıllarda bu bölgelerden de artan sayıda vaka bildirilmektedir. Fakat halen Avrupa ve Kuzey Amerika'nın gerisindedir. Buna karşılık Ekvatoral Afrika ülkelerinde, Güney Asya ve Doğu Asya'da MS görece nadirdir. Örneğin Afrika ve Asya'nın tropikal bölgelerinde yaşayan popülasyonlarda MS'in görülme oranı Kuzey Avrupa kökenli popülasyonlara kıyasla çok daha düşüktür. Bu coğrafi farklılığın nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da birkaç teori öne sürülmüştür. Güneş ışığı ve D vitamini. Yüksek enlemlerde güneş ışığı maruziyeti daha düşüktür ve buna bağlı olarak vücutta D vitamini üretimi azalır. D vitamini
düzeylerinin düşüklüğü MS riskini artıran bir faktör olarak bulunmuştur. Örneğin çocukluk ve ergenlik döneminde güneş ışığından az faydalanmış, D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde ileride MS gelişme olasılığının daha yüksek olduğuna dair çalışmalar vardır. Dolayısıyla kuzey ülkelerinde D vitamini eksikliğinin yaygın olması MS sıklığını kısmen açıklayabilir. Genel yatkınlık. MS her ne kadar bulaşıcı bir hastalık olmasa da genetik eğilim önemli bir rol oynar. Kuzey Avrupa kökenli beyaz ırkta MS riski Asya veya Avrupa kökenli ırklara göre belirgin olarak daha yüksektir. Beyaz ırk özellikle İskandinav ve Anglo-Sakson kökenliler en yüksek MS oranlarına sahip gruptur. Buna karşın Asya ve Afrika kökenli toplumlarda MS daha az görülür. Bu durum genetik farklılıkların MS'e yatkınlık yaratabileceğini düşündürmektedir. Örneğin belirli doku grubu genlerinin varyantları Kuzey Avrupa toplumlarında daha sık bulunur ve MS riskini artırabilir. Yine de genetik tek başına yeterli değildir. Çevresel faktörlerle etkileşime girer. Virüsler ve enfeksiyonlar. Epstein-Barr virüsü gibi yaygın virüs enfeksiyonlarının MS ile bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. EBV, dünya genelinde yaygın olsa da yaşamın erken dönemlerinde bu virüsle enfekte olma zamanı ve bağışıklık sisteminin buna tepkisi coğrafi olarak farklılık gösterebilir. Kuzey ülkelerinde gençlik çağında öpücük hastalığı geçirmenin MS riskini yükselttiği belirtilmiştir. Son dönemde yapılan kapsamlı bir çalışma, EBV enfeksiyonu geçiren bireylerin MS geliştirme riskinin bu virüsü almayanlara göre 32 kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu güçlü ilişki EBV'nin MS'in tetikleyicilerinden biri olabileceğine işaret etmektedir. Coğrafi dağılımda EBV'nin rolü hala araştırılmaktadır. Çünkü virüs her yerde yaygın olsa da belki farklı bölgelerde farklı enfeksiyon yaşları risk üzerinde etkili olabilir. Göç ve erken yaşam faktörleri. İlginç olarak bir kişinin çocukluk veya ergenlik dönemini geçirdiği coğrafya MS riskini etkileyebilmektedir. Araştırmalar 15 yaşından önce düşük riskli bir bölgede yaşayan bir çocuğun daha sonra yüksek riskli bir ülkeye göç etse bile MS riskinin düşük kaldığını, tam tersi şekilde çocuklukta yüksek riskli bölgede büyüyüp daha sonra düşük riskli bölgeye taşınan birinin MS riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu bulgu MS'e yatkınlığın özellikle yaşamın erken dönemlerinde maruz kalınan çevresel faktörlerle belirlendiğini düşündürmektedir. Söz konusu çevresel faktörlerin neler olduğu tam anlaşılamasa da güneş ışığı, iklim veya bölgesel enfeksiyon örüntülerinin etkili olabileceği üzerinde durulmaktadır. Cinsiyet dağılımı. MS'in dünya genelindeki bir diğer dikkat çekici epidemiyolojik özelliği kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmesidir. Ortalama 2 veya 3 kadına karşılık bir erkek MS tanısı almaktadır. Bu cinsiyet farkı son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Özellikle MS kadınlarda erkeklerden 2-3 kat fazladır. Bu durumun genetik ve hormonal faktörlerden kaynaklandığı düşünülür. Örneğin kadınlık hormonlarının bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri veya erkeklerde MS'e karşı kısmi bir koruyuculuk sağlayan genetik öğeler tartışma konusudur. Her ne kadar her ülkede kadın erkek oranı yüksek olsa da bazı Asya ve Orta Doğu toplumlarında oran biraz daha düşük olabilir. Bölgesel dağılımdaki farklılıklar ve MS riskini etki eden faktörler bilim insanlarına hastalığın olası nedenlerini anlama konusunda ipuçları vermektedir. Kuzey ülkelerinde daha çok görülmesi ve D vitamini eksikliği bağlantısı MS'in kısmen çevresel etkilerle tetiklenen bir bağışıklık bozukluğu olduğunu düşündürür. Yine de hemen her bölgede kadınların daha fazla etkilenmesi bağışıklık sistemiyle cinsiyet hormonları arasındaki ilişkinin önemini akla getirir. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası MS Federasyonu gibi kuruluşlar farklı ülkelerde MS sıklığını izlemekte ve her birkaç yılda bir MS Atlası adı altında kapsamlı rapor yayınlamaktadır. Bu sayede zaman içindeki trendler ve bölgesel ihtiyaçlar belirlenerek küresel sağlık planlamaları yapılabilmektedir. Son tıbbi gelişmeler. MS araştırmaları son yıllarda hastalığın hem nedenlerini daha iyi anlamaya hem de tedavisini geliştirmeye odaklanmıştır. 20. yüzyılın ortalarına kadar MS tedavisinde etkili bir seçenek yoktu. Hatta geçmişte arsenik, civa, sıtma paraziti enfeksiyonu gibi bugün akıl dışı görülen yüzlerce yöntem denenmiş fakat başarısız olmuştur.
1990'lardan itibaren bağışıklık sistemini düzenleyen ilk araçların onay almasıyla MS tedavisinde yeni bir dönem başladı. O günden bu yana her geçen yıl yeni bir tedavi seçeneği eklenmektedir. İşte MS ile ilgili son yıllardaki bazı önemli gelişmeler. Epstein-Barr virüsü ve MS arasındaki bağ. 2022 yılında Science dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı bir çalışma, yıllardır tartışılan EBV virüsü MS'e neden olabilir mi sorusuna güçlü yanıtlar sundu. Harvard Üniversitesi araştırmacıları 10 milyondan fazla genç erişkini içeren bir kohortta, EBV enfeksiyonu geçirenlerde MS gelişme riskinin geçirmeyenlere göre yaklaşık 32 kat daha fazla olduğunu gösterdiler. Bu çarpıcı bulgu MS'in tetikleyicisinin büyük olasılıkla EBV olduğunu düşündürdü. EBV çoğumuzun çocukluk ya da gençlikte maruz kaldığı mononükleoza yol açan bir virüstür. Bu çalışma EBV'nin MS için gerekli bir faktör olabileceğini, yani virüs olmadan MS gelişiminin neredeyse hiç görülmediğini öne sürmüştür. Eğer doğruysa gelecekteki EBV'ye karşı geliştirilecek aşılarla MS'in önlenmesinin yolu açılabilir. Nitekim 2022'de Moderna şirketi EBV'ye karşı bir aşının denemelerine başlamıştır. Bilim insanları EBV enjeksiyonunu engelleyerek MS insidansını düşürüp düşürmeyeceklerini görmek için heyecanla araştırmalarını sürdürmektedir. Yeni ilaçlar ve onaylar. Son yıllarda MS tedavisinde pek çok yeni ilaç onay almıştır. Özellikle B hücrelerini hedefleyen tedavilerin başarılı sonuçları dikkat çekmektedir. 2017'de onaylanan Ocrelizumab, MS için etkili olduğu gösterilen ilk ilaçtır ve birincil ilerleyici MS formunda hastalığın ilerlemesini yavaşlatabildiği klinik olarak kanıtlanmıştır. Yine 2019'da onaylanan Sponimod, ikincil ilerleyici MS'e karşı ağızdan alınan tedavi olarak önem taşır. Bunun yanı sıra Cladribine gibi kısa süreli kür şeklinde uygulanan oral tedaviler, alemtuzumab gibi güçlü monoklonal antikorlar tedavi arsenaline eklenmiştir. Güncel olarak dünya genelinde Bruton tirozin kanaz inhibitörleri adı verilen yeni bir ilaç sınıfı klinik denemeler açısındadır. BTK inhibitörleri beyin içindeki mikroglia hücrelerini modüle ederek özellikle ilerleyici MS formlarında yarar sağlayabilir diye umut edilmektedir. Eğer bu denemeler başarılı olursa önümüzdeki birkaç yıl içinde MS için yeni bir oral tedavi sınıfı daha onay alabilir. Kök hücre tedavileri. MS'in seyrini durdurmak amacıyla uygulanan deneysel yaklaşımlardan biri de otolog hematopoietik kök hücre naklidir. Bu yöntemde hastanın kendi kemik iliğinden alınan kök hücreler dondurulur, ardından hastaya yüksek doz kemoterapi verilerek bağışıklık sistemi neredeyse tamamen yok edilir ve sonrasında saklanan kök hücreler tekrar hastaya verilerek yeniden bir bağışıklık sistemi kurulması hedeflenir. Amaç, MS'e neden olan hatalı bağışıklık hafızasını silmek ve adeta bağışıklığı sıfırlamaktır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kök hücre tedavilerinin özellikle genç ve çok aktif MS hastalarında çarpıcı sonuçlar verebildiğini göstermiştir. 2022'de yayımlanan bir Norveç çalışmasında otolog kök hücre nakli yapılan MS hastalarının yaklaşık %80'inin 6 yıl boyunca hiç atak geçirmediği ve hastalığın durma noktasına geldiği rapor edilmiştir. Bu standart ilaç tedavileriyle kıyaslandığında olağanüstü bir başarıdır. Hatta bazı insanlar kök hücre tedavisi sonrasında belirgin iyileşmeler göstererek çalışma hayatlarına geri dönebilmiştir. Bu sonuçlar kök hücrenin uygun hastalarda uzun süreli remisyon sağlayabileceğine işaret ediyor. Ancak kök hücre oldukça agresif bir tedavidir. Ciddi enfeksiyon riskleri ve kemoterapinin yan etkileri vardır. Bu nedenle henüz standart uygulama değildir ve genellikle klinik araştırmalar kapsamında veya çok seçilmiş vakalarda uygulanmaktadır. Devam eden uluslararası çalışmalardan elde edilecek veriler, gelecekte kök hücrenin MS tedavisindeki yerini netleştirecektir. Diğer gelişmeler. MS'in anlaşılmasına ve yönetimine yönelik pek çok farklı cephede ilerleme kaydediliyor. MR görüntüleme teknikleri sürekli gelişmekte. Örneğin yeni MR yöntemleriyle beyin lezyonlarındaki demir birikimi veya merkezindeki ven varlığı gibi MS'e özgü özellikler saptanarak daha erken ve kesin tanı konması mümkün hale geliyor. Kan ve beyin omurilik sıvısında MS'e özgü biyo belirteçler arayışında önemli mesafeler alındı. Yakın gelecekte basit bir kan testiyle hastalığın aktivitesini ölçmek mümkün olabilir. Genetik araştırmalar MS riskini artıran düzinelerce gen varyantı tespit etti. Bu genetik bilgilerin kombinasyonu kişiye özel risk profillerinin çıkarılmasını sağlayabilir. Mikrobiyom,
ile MS arasındaki ilişkiler de incelenmekte. Bağırsaklardaki yararlı mikrop dengesinin bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olduğu ve MS'te farklılıklar gösterdiği bulundu. Bu da ileride probiyotik veya diyet müdahaleleriyle hastalığın seyrini etkileme fikrini gündeme getiriyor. Sonuç olarak MS hem nedenleri hem de tedavileri açısından 21. yüzyılda yoğun araştırma konusu olan bir hastalıktır. Dünya genelinde ünlü merkezler, üniversiteler ve ilaç şirketleri MS üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Her yeni bulgu MS'li hastaların yaşamını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Örneğin EBV aşısı geliştirilip etkin bulunursa gelecekte genç nüfusun aşılanmasıyla MS'in büyük ölçüde önlenebileceği bile öngörülmektedir. Yeni çıkan ilaçlar daha önce çaresiz kaldığımız progresif formlara çare olmaya başlamıştır. Kök hücre tedavileri ve miyelin onarım stratejileri henüz deneme aşamasında olsa da kalıcı iyileşme ümitlerini artırmaktadır. Tüm bu gelişmeler ışığında MS'li kişiler için prognoz, yani hastalığın geleceği, geçmişe kıyasla çok daha olumludur. Eskiden hastaların önemli bir kısmı tanıdan 20-30 yıl sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelirken, günümüzde uygun tedavi alan birçok hasta uzun yıllar aktif bir yaşam sürdürebilmektedir. Elbette ki henüz MS'i tamamen durduracak veya geri çevirecek bir tedavi elimizde yok. Ancak bilim insanlarının ortak görüşü, MS'in sırlarının her geçen gün biraz daha çözüldüğü ve nihai hedef olan şifaya her zamankinden daha yakın olunduğudur. Kaynaklar: Bu rapordaki bilgiler Dünya Sağlık Örgütü, Ulusal MS Dernekleri, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, MS Society gibi kuruluşların yayınladığı güvenilir bilimsel kaynaklara ve güncel araştırma verilerine dayanmaktadır. Özellikle MS'in tanımı ve mekanizması için nöroloji uzmanlarının açıklamaları, hastalığın tarihsel gelişimi için tıp tarihi kaynakları, semptom ve seyri için uzman klinik kılavuzlar ve dernek bilgileri, tedavi bölümünde Mayo Clinic'in tedavi rehberi ve güncel literatür, prevalans verileri için EMSIF'in 2020 MS Atlası sonuçları ve son gelişmeler için 2022 Science makalesi ile diğer güncel araştırmalar temel alınmıştır. Bu kapsamlı ve güncel bilgiler ışığında MS hastalığı hakkında hem halk diliyle anlaşılır hem de bilimsel açıdan doyurucu bir bakış sunulması amaçlanmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.